Dünya ve Samanyolu evrenin ortalama madde yoğunluğundan %20 daha seyrek, yaklaşık 2 milyar ışık yılı çapında dev bir kozmik boşluğun merkezine yakın olabilir. Bu şaşırtıcı hipotez evrenin genişleme hızına dair uzun süredir çözülemeyen Hubble sabiti gerilimini açıklamaktadır. Videoda bu Hubble balonu fikrini destekleyen yeni kanıtları, teorik temellerini, karşı görüş ve gelecekte hangi gözlemlerle sınanabileceğini ele alıyoruz. Geceleri başınızı kaldırıp baktığınız gökyüzü aslında devasa kozmik bir boşluğun iç yüzeyine açılan bir pencere olsun. Belki de Dünya ve Samanyolu evrendeki ortalama yoğunluktan çok daha seyrek maddeli kocaman bir balonun, evet yaklaşık 2 milyar ışık yılı genişliğinde bir boşluğun tam ortasında süzülüyor. Peki bu ne anlama gelir? Eğer bu doğruysa evrenin genişleme hızını ölçerken yaşadığımız büyük tutarsızlıklardan biri, yani Hubble sabiti gerilimi belki de çözülebilir. Önce meseleye bir açıklık getirelim. Hubble sabiti gerilimi nedir? Edwin Hubble'ın keşfettiği evrenin genişleme hızını ifade eden Hubble sabiti farklı yöntemlerle ölçülüyor ve sonuçlar örtüşmüyor. Uzak evrenin ışığına, özellikle kozmik mikrodalga arka planına bakarak Planck uydusu verileriyle evrenin ortalama genişleme hızını hesaplıyoruz. Bu yöntem yaklaşık 67 km/saniye/megaparsec (mpc) gibi bir değer verirken, yakın evrendeki tip 1A süpernova patlamaları ve sefer değişkenleri gibi standart mumlar ile yapılan ölçümler ise yaklaşık 73 km/saniye/mpc gibi daha yüksek bir değer veriyor. Yani evrenin yakın geçmişi daha hızlı genişliyor gibi görünüyor. Bu tutarsızlığa Hubble gerilimi diyoruz. Peki kozmik boşluk nedir? Ve bu gerilimle ne alakası var? Kozmik boşluklar evrendeki büyük ölçekli yapılar içinde görece çok az galaksi ve madde barındıran geniş hacimlerdir. Evrenin kozmik ağ benzeri yapısında galaksiler ve kümeler filamentleri oluştururken aralarda büyük boşluklar kalır. Genellikle bu boşluklar birkaç yüz milyon ışık yılı ölçeğindedir. Ancak KBC boşluğu adı verilen bir hipoteze göre bizim lokal bölgemiz 600 mpc, yaklaşık 2 milyar ışık yılı çapında olağanüstü büyük bir boşluk olabilir. Bu bölge ortalama evren yoğunluğundan kabaca %20 daha az madde içeriyor olmaktadır. %20 daha az madde içeriyor olabilir. Yani Samanyolu ve komşuları kozmik anlamda seyrek nüfuslu bir alanda yer alıyor. Peki böyle dev bir boşluk içinde olmak Hubble sabiti gerilimini nasıl çözer? İşte Hubble balonu modeli tam da bunu öneriyor. Eğer galaksimiz yaklaşık merkezde olacak şekilde dev bir boşluğun içindeyse, etrafımızdaki madde yoğunluğu ortalamanın altında demektir. Bu durumda kozmik ölçekte dış bölgeler içeriden daha yoğun olacağı için içerideki maddeye kütle çekimsel olarak daha güçlü bir çekim uygular. Sonuç, zamanla boşluğun içi daha da boşalır. Madde dışarıya doğru akıyor gibi olur. Bu dışa doğru akış veya outflow içerideki gözlemci, yani biz için galaksilerin bizden daha hızlı uzaklaşıyor görünmesine yol açar. Böylece yerel genişleme hızı bizim ölçtüğümüz Hubble sabiti değeri evrenin genelinden daha büyük çıkabilir. Bu tam da gözlenen gerilim. Çünkü yerel evren ölçeğinde ölçülen Hubble değeri tüm evrenin ortalamasından yüksek çıkmıştır. Kısaca D boşluk modeli Hubble gerilimini doğal bir yerel etki olarak açıklamaya çalışıyor. Bu konsepti anlamak için şekildeki görselde yeşil nokta ile gösterilen yerde bizim olduğumuzu hayal edin. Burası Samanyolu galaksisidir. Kırmızı oklar çevremizin dışındaki daha yoğun bölgelerin kütle çekim etkisiyle maddenin bizden uzağa doğru akışını temsil ediyor. Yani bulunduğumuz bölge etrafına göre o kadar boş ki çevredeki dolu bölgeler tüm yönlerden çekiyor. Bu da içerideki galaksilerin dışarıya kaçmasına benzer bir durum meydana getiriyor. Bu kütle çekimsel etki Hubble'ın sadece kozmik genişlemeden beklediğimiz hızın üstüne ek bir hız bindiriyor. Sonuçta yerel galaksiler beklenenden hızlı uzaklaşıyormuş gibi ölçülüyor. Bu tıpkı yokuş aşağı yuvarlanan cisimlerin bulunduğu yere göre daha hızlı uzaklaşması gibi bir durum. Evren ölçeğinde bir yerel hızlandırıcı. Bu model ilk bakışta cazip çünkü tüm verileri baştan sarsmadan, yani evrenin genel yaşını veya fiziğini bozmadan sadece konumumuzun özel olduğunu varsayarak krizi çözüyor. Ancak hemen akla gelen bir sorun. Bu kadar büyük bir boşluk ne kadar olası? Evrenin standart anlayışı bize bu ölçekte yapılar oluşma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyler. Burada devreye teorik arka plan giriyor. Evrendeki büyük ölçekli dağılıma dair standart varsayım kozmolojik ilke olarak bilinir. Evren çok büyük ölçeklerde homojen ve izotropik kabul edilir. Her yer benzer, özel bir konum yok. Bu varsayım genel gölliğin evrene uygulandığı Friedmann modellerinin temelidir. Friedmann denklemleri evrenin genişleme hızının madde yoğunluğuna, eğriliğe ve kozmolojik sabite, karanlık enerjiye bağlı olduğunu söyler. Bu modele göre böylesine büyük bir yerel boşluk pek beklenmez. Çünkü kozmik enflasyon erken evrende uzayı aşırı düzleştirip pürüzsüzleştirmiştir.
Büyük ölçeklerde madde dağılımının oldukça düzenli olması gerekir. Hatta lambda CDM'ye göre 100 mpc, yaklaşık 100 milyon ışık yılı ölçeğinden daha büyük bölgelerde yoğunluk dalgalanmaları çok küçük olmalı. Peki homojenlik varsayımını bırakıp ya gerçekten dev bir boşluğun tam ortasındaysak diye sorsak ne olur? İşte burada Lemaitre-Tolman-Bondi, LTB gibi inhomojen kozmo modeller devreye giriyor. Bu tür modeller evrenin her yerde aynı olmadığını, örneğin merkezinde bizim bulunduğumuz şekilde değişen yoğunluk profilleri olabileceğini çözer. Bir LTB modelinde lokalde madde yoğunluğu düşüktür ve genel görelilik denklemleri bu inhomojen dağılıma göre çözülür. Sonuçta görünür bir ivmelenen genişleme efekti meydana getirebilir. Geçmişte kimi bilim insanları karanlık enerjiye gerek kalmadan evrenin ivmelenmesini böyle bir dev boşluk efektiyle açıklamaya çalışmıştı. Ancak bu yaklaşımlar çok özel ve olasılığı düşük bir konumda olmamızı gerektirdiği için eleştirildi. Bu durum biz neden ayrıcalıklı bir konumda olalım sorununu doğurur, yani Kopernik ilkesine aykırılığı meydana getirir. Hubble gerilimi gibi yerel bir fenomeni açıklamak için bu fikir yeniden gündemde. Çünkü burada evrenin genel ivmelenmesini değil, sadece yerel ölçümlerdeki sapmayı açıklamaya çalışıyoruz. Yani lambda CDM'nin büyük resmini koyup küçük bir yerel düzeltme öneriyoruz. Dev bir yerel boşluk hipotezi cesur ve ilgi çekici. Peki ana akım kozmoloji topluluğu bu konuda ne diyor? Standart model lambda CDM tarafında bazı güçlü argümanlar var. Lambda CDM'ye göre bu denli büyük ve bu kadar derin bir boşluğun oluşma ihtimali son derece düşüktür. Milyonlarca ışık ölçeğinde boşluklar normaldir. Ama milyarlar mertebesi anormal bir boşluk kozmik bir rastlantı gerektirir. Kozmologlar bizim dev bir boşluğun tam ortasında olmamızın çok tesadüfi olacağını düşünür. Mevcut lambda CDM modeli karanlık enerji varlığını varsayarak süpernova gözlemlerini ve kozmik mikrodalga arka plan verilerini oldukça başarılı açıklar. Hubble gerilimi dışında genel olarak model çok tutarlıdır. Bir yerel boşluk ek varsayımı doğurur, modeli gereksiz yere karmaşıklaştırabilir. Hubble gerilimi için başka çözüm önerileri de var. Henüz bilinmeyen sistematik ölçüm hataları olabilir ya da yeni fizik, örneğin erken karanlık enerji epidozu, farklı nötrino özellikleri devrede olabilir. Yani hemen boşlukta yaşıyoruz demeden önce bu gerilimi çözmek için daha genel açıklamalara bakma eğilimi sürüyor. Bir yandan bazı gökbilimciler yerel galaksi sayımlarının gerçekten de daha düşük yoğunluk gösterdiğini rapor etti. Bu KBC boşluğunun keşfinin temeliydi. Öte yandan başka çalışmalar bu ölçeğin ötesinde maddenin eksik olmadığına dair kanıtlar buldu. Yani belki de yerel bir boşluk o kadar büyük değil diyenler var. Ancak bu karşı çalışmalarında yöntemsel eksikleri tartışılıyor. Sonuç olarak ortada net bir konsensüs yok. KBC süper boşluğu fikri cesur bir hipotez olarak masada duruyor. Bilim için en heyecan verici durum böyle anlaşmazlıklar ve belirsizliklerdir. Çünkü test edilebilir öngörüler üretirler. Peki bu evrenin dev boşlukta olması hipotezi nasıl sınanabilir? Doğruysa hangi yeni kanıtları bulmayı bekleriz? Birincisi baryon akustik salınımları, BAO denilen erken evrenden kalma büyük patlamanın sesi niteliğindeki desenlere bakıldı. BAO galaksi dağılımında belirli bir ölçek, yaklaşık 150 mpc aralıklı dalgalanmalar meydana getirir. Tıpkı suya atılan taşın halkaları gibi. Yeni çalışmalar eğer lokal bir boşluk varsa bu BAO halkalarının görünen çapında hafif bozulmalar olacağını öngörüyor. Çünkü boşluğun kütle çekimi galaksilerin kırmızıya kaymasını ekstradan biraz arttırır. BAO deseninin açı ölçeğe karşı kırmızıya kayma ilişkisini çarpıtır. İşte bu tam yapıldı. Son 20 yılın tüm BAO verilerini toplayıp analiz eden ekip, boşluklu modelin boşluksuz homojen modele kıyasla 100 milyon kat daha olası olduğunu rapor etti. Bu gerçekten çarpıcı bir istatistik. Tabii ki bu boşluk kesin vardır demek değil. Modelin mevcut verilere inanılmaz uyum sağladığı gösterilmiştir. Şimdi sırada başka testler var. Örneğin kozmik kronometreler denilen bir yöntem. Farklı uzaklıktaki dev eliptik gök adaların yaşlarına bakılıyor. Galaksilerin yıldız spektrumlarına bakarak yıldız popülasyonlarının yaş ortalaması tespit edilebilir. Yaşlı galaksilerde kısa ömürlü mavi dev yıldızlar kalmaz. Daha kırmızı ve sönük yıldızlar hakimdir. Bu şekilde bir galaksinin oluşum zamanı dolayısıyla yaşını belirleyip o galaksinin ışığının bize ulaşırken maruz kaldığı kırmızıya kayma miktarıyla karşılaştırıyoruz. Bu evrenin farklı zamanlardaki genişleme hızını çıkarmamızı sağlar. Eğer dev bir yerel boşluk etkisi varsa yakın evren genişleme geçmişiyle uzak evreninki arasında belirgin bir fark gözlemleyebiliriz. Özellikle boşluk içindeki galaksilerin yaş kırmızıya kayma ilişkisi standart modele göre biraz daha genç evren yaşı gösterebilir. Çünkü yerel bölge daha hızlı genişlemiştir. Bir diğer test, kozmik mikrodalga arka plan ışığındaki büyük açısal ölçekli pürüzler olabilir. Eğer dev bir yerel boşluk varsa CMB fotonları
bize gelirken bu bölgeden geçerken ekstra bir kırmızıya kayma kazanabilir. Bu gökyüzünde çok geniş açılarda çok hafif bir sıcaklık imzası bırakabilir. Belki gelecekte kozmik mikrodalga arka planının hassas haritalarında bulunduğumuz bölgenin biraz soğuk ya da sıcak bir leke olarak izini sürebiliriz. Şu anki veriler kesin bir şey söylemese de bu tür ince işaretler aranmaya devam ediyor. Özetle dünyanın dev bir kozmik boşlukta bulunma fikri, kozmosun bize sürprizi olabilir. Hubble gerilimi gibi büyük bir bilmecenin çözümü belki de evrenin yapısındaki bu alışılmadık detayda saklıdır. Bu hipotez şu an kanıttan ziyade bir yorum, ancak ciddiye alınacak kadar tutarlı verilerle destekleniyor. Sonraki birkaç yıl bu konuda çok şey öğreneceğiz. Yeni teleskoplar, daha hassas ölçek ölçümleri ve zenginleştirilen galaksi katalogları ya evrenin sandığımızdan daha pürüzlü olduğunu gösterecek ya da bu boşluk fikri tarihin tozlu raflarına kalkacak. Kısaca özetlersek Samanyolu dev bir kozmik boşlukta olabilir. Bu yaklaşık 2 milyar ışık yılı çapına karşılık gelir. Bu boşluk yerel genişleme hızını arttırarak Hubble gerilimini açıklayabilir. Hipotez lambda CDM modeline aykırı ama Bow verileriyle tutarlı. Yeni gözlemlerle sınanıyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu kadar büyük bir kozmik boşlukta yaşıyor olma fikri sizce mantıklı mı? Yoksa Hubble geriliminin sebebi bambaşka bir şey mi? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.